Merhaba arkadaşlar, ben Elif Prense, bebeğim örgülerim, örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Geçirmiş olduğumuz afattan kaynaklı bütün millet olarak üzgünüz. Biraz çaresiziz de aynı zamanda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. O yaraları sarmaya çalışıyoruz. Birçok can kaybımız var. Ama aynı zamanda depremin 5. 6. günü olmasına rağmen hala göçük altından çıkartılan, yaşayan vatandaşlarımız var. Elhamdülillah ne bebekler, ne çocuklar, ne anneler, ne babalar çıkartıldı. İnşallah devamı da gelir. Arkadaşlar, bu anlatımımı, bu çalışmayı özellikle orada şu anda soğukla beraber mücadele eden, yani depremden kurtuldu, tamam canları sağ, ama işte çadırlara sığınan, -7 derece şu anda orada hava durumu. Hava çok soğuk. Şimdiye kadar olmadığı kadar soğukmuş arkadaşlar. Oradaki kardeşlerimize, bebeklere, çocuklara, yetişkinlere her boya örebilmeniz için size bir anlatım yaptım. Çok kolay bir çalışma. Hiçbir estetiği yok. Ama başı tamamıyla, boynu tamamıyla saran ve sıcak tutan bir çalışma. Atkı, bere, hırka, yelek, elinizden ne geliyorsa arkadaşlar mutlaka örün. Çünkü ısınmayla ilgili ciddi anlamda problem var. Aşevleri kuruldu. Yatacak yerler de temin edildi. Fakat hava çok soğuk. En büyük problem şu anda havanın soğukluğu. Çadırların içinde bile sobalar var. Fakat akşam belli bir saatten sonra o sobaları söndürmeleri gerekiyor. Çünkü işte soba zehirlenmeleri olabilir. Onun önüne geçebilmek adına. Yani çok soğuk arkadaşlar, çok soğuk. Çocuklarımız özellikle çok üşüyor. Her türlü yardımlarınıza oradaki insanların ihtiyacı var ki tırlarla ilaçlar, yiyecekler, giyecekler, her türlü yardım gidiyor. Ama 13,5 milyon insan mağdur. Dolayısıyla ne yaparsak mutlaka ihtiyaç, bunu bilin yani. Herkes yapıyor, benim yapmama gerek yok demeyin. Size bir yumakla beraber 1 saatte örebileceğiniz bir çalışma anlatıyorum. Umarım örerek belediyelerinize, evlerinize en yakın toplama merkezleri olan okullarınıza, yani afet bölgelerine ulaştırılabilecek böyle toplama yerlerine örerek ulaştırıp bir çocuğu, bir kardeşimizi de siz bir nebze de olsun inşallah ısıtabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, bir yumakla beraber örülen, 1 saatte örülen bir çalışma ve çok kolay bir çalışma. Hiç örgü bilmeyen arkadaşlarımın bile çok rahatça öreceği bir çalışma. Üniversite öğrencileri toplanmışlar, ip almışlar arkadaşlar, kolay bereler arıyorlarmış örebilmek adına, hiç örgü bilmiyorlar. Bu arada ip yardımları yapılıyormuş. Benim tuhafiyem yok, keşke olsaydı hepsini dağıtsaydım. Tuhafiyesi olan arkadaşlar özellikle böyle kalın ipler veriyorlarmış örebilecek olan kişilere yardım maksatlı. Belediyelerde yine veriyorlarmış. Yani o tür yerlerden de temin edebilirsiniz. Şayet temin edemediniz ama evinizde kalın ipler var. Kalın iplerle örebilirsiniz. Kalın ipleriniz yok, ince ipleriniz var arkadaşlar. İnce ipleri 2 kat 3 kat yaparak örebilirsiniz. Yani böyle sıcacık tutan bir çalışma oldu ve çok kolay, hiçbir estetiği yok. Her biriniz çok kolayca 1 saat içinde örerek bir depremzedeyi ısıtabilirsiniz arkadaşlar. Evet, tekrar her birimize geçmiş olsun depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun inşallah. Allah'ım nurlarda uyutsun. Rabbim bu memlekete bir daha böyle büyük acıda yaşatmasın. Şimdi bu beremizi örmeye başlayalım. Düz dur oğlum. Biraz geriye. Hafif yan dön. Bana dön.
Diğer tarafa yan dön. Bırak bana doğru hafif hafif. Arkadaşlar, bere çalışmamızda mümkün mertebe kalın iplerle örgümüzü örmeye çalışalım. Şu anda benim anlatımını yapacağım ip oldukça kalın bir ip. İçinde biraz yün içeriği var. 100 gram ve 100 metre uzunluğunda. Şayet kalın ipiniz yoksa arkadaşlar, normal şöyle ipleri 2 kat haline getirerek ya da 3 kat haline getirerek yine kalın bir ip elde edebilirsiniz. Ne kadar kalın o kadar kolay ve o kadar sıcak tutar, bunu unutmayın. İpimizin kalınlığına göre 6, 7, 8 milim yani 6, 7, 8 numara ipler şişler kullanabilirsiniz. Şimdi başlayacağız. Çok kolay bir çalışma. Amacımız sadece depremzede kardeşlerimizi sıcak tutabilmek ve çarçabuk bu şekildeki bereleri örerek onlara bir an önce ulaştırmak. Çünkü onlar gerçekten şu anda soğukla özellikle mücadele ediyorlar, ısınmakta. Sıkıntıları var. Çadırın içerisinde, camilerde barınmak zorundalar. Evet, şimdi kalın ipimle beraber ve kalın şişimle beraber tam 17 ilmek şişime atıyorum arkadaşlar. Alışa geldiğiniz şekilde siz de ilmeklerinizi atabilirsiniz. Şöyle yavaş yapayım. Daha önce hiç yapmayan arkadaşlar varsa onlar baksınlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, tam 17 ilmek lazım bize. Bakın 17 ilmek. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek. Arkadaşlar, ben orta boy bir çalışma yapacağım. Daha küçük örmek isterseniz şu ilmek sayısını 15, 13 gibi azaltabilirsiniz. Küçük bebekler için örmek istiyorsanız. Yetişkinler için örmek istiyorsanız daha büyük. Bunu da 19, 21, 23 olarak şu kısmı ayarlayabilirsiniz. Şimdi birkaç sıra ördükten sonra en boy ölçüsü vereceğim. Santimle beraber de eğer ip kalınlıklarınız farklıysa kontrol edebileceksiniz. Şimdi 17 ilmeğimi şişime attım. Haroşa örgü öreceğiz arkadaşlar. Bakın, hiç bilmeyen arkadaşlar. İlmeğimizin içerisine giriyoruz. İpimizi dolayıp örüyoruz. Bakın, sıradaki ilmeğin içerisine giriyorum. İpimi doluyorum ve çıkartıyorum. 17 ilmeğin tamamını bu şekilde örüyoruz. Hiç örgü bilmeyen herkes örebilir arkadaşlar. Herkes örebilir. Bakın, 17 ilmeğin tamamını ördüm. Son ilmeği de ördüm ve bitirdim. Şimdi geriye dönüyoruz. Yine haroşa örgü. Hep aynı şeyin tekrarını yapacağız. Bakın, ilk ilmeği boş alıyoruz. Sıradaki ilmeğin şöyle içerisine giriyorum. İpimi geliyorum böyle şişimin altından yukarıya doğru alıyorum ve şöyle çıkartıyorum. Bakın, sıradaki ilmeğin içerisine batıyorum. Şöyle altından şişin üzerine doğru sarıyorum. Bakın, böyle çıkartıyorum. Bakın. Yaptığımız şey bu. Şişimize ipimizi doluyoruz. Sonra bu şekilde çıkartıyoruz. Böylece örmüş oluyoruz. Bakın. Hep aynı şeylerin tekrarı. Hep aynı şeylerin tekrarı. Evet. Bir sıra daha göstereceğim. Sonra bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bakın. Bitti. Geriye döndüm. Yine ipim burada. Geliyorum. İlk ilmeği örmüyoruz. Şöyle şişimizi alıyoruz.
Sıradaki ilmeğin içerisine batıp şişimizin üzerinde ipi çeviriyor ve örüyoruz. Hep aynı şeylerin tekrarı. Bu kadar kolay. Evet, yine 17 ilmeğimiz var. Hep 17 ilmeğimiz olacak ve hep 17 ilmeği aynı şekilde öreceğiz ve bitireceğiz. Bakın sıramız bitti. Çeviriyoruz. Tekrar örmeye başlıyoruz. Aynı şeylerin tekrarını yaparak örgümüzü bu şekilde örelim arkadaşlar. İstediğimiz uzunluğa ulaşınca artık boğaz kısmı oluyor burası. Boyunluk kısmı tamamlamış olacağız. Şimdi bu şekilde örelim. Arkadaşlar hep aynı şeylerin tekrarını yaparak bakın örgümü böyle ördüm. Hep 17 ilmek, 17 ilmek. Toplamda kaç sıra ördüm hemen söyleyeyim bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 sıra. Şu başlangıcını sayarsak bununla 38 sıra. Şimdi hemen en boy ölçüsü vereyim. Örmüş olduğum örgüm arkadaşlar tam 35,5 santim. Enimizde 15 santim arkadaşlar. 15 santim uzun genişliğinde 35,5-36 santim uzunluğunda bir örgü ördük. Burası şimdi boyun kısmımız olacak. Bakın. Şu sayıyı artırarak burayı daha yüksek yapabilirsiniz. Şu sayıyı artırarak bakın mesela şöyle yaparak daha geniş yapabilirsiniz. Bunun büyüklüğü böyle ayarlanır. 1 eniyle 2 ördüğümüz boyla. Şimdi ne dedim, ben orta boy bir çalışma yapacağım. Bu benim için yeterli. Bakın 2'ye katladığımda 17,5 santim genişliğinde bir örgü elde etmiş oldum. Yani şöyle kapandığında arkadaşlar bakın gayet rahat bir çocuğun boynuna geçebilecek büyüklükte. Bunu biraz daha büyüterek daha büyük çocuklara, biraz daha büyüterek yetişkinlere örebilirsiniz. Şimdi ben bunu böyle yaptım. Ardından şu iki ucu birleştirmemiz lazım. Onun için de şöyle basit bir çalışma göstereceğim size. Bakın şişimin diğer tarafını elime aldım. Şurası benim başlangıç ilmeklerimin olduğu yerler. Bakın ne kadar belirgin, görüyor musunuz? Bunların içerisine şöyle girerek ilmek çıkartıyorum. Normalde bunu böyle yapmayıp dikebilirsiniz ama bir daha iğneyle vesaireyle uğraşmayın. Hem böyle çok daha düzgün oluyor. Şimdi 17 ilmeği aynen buradan topluyorum. Başlangıçta 17 ilmek başladığımız ilmeklerimiz bunlar. Şöyle bir sayacağım. Bakalım kaç oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bir tane daha çıkarınca 17 olacak. Onu da geldim bakın hemen şuradan çıkarttım. Şimdi hem burada 17 ilmeğimiz var, hem burada 17 ilmeğimiz var. Şöyle ikisini üst üste getirdim bakın. Burada hemen yardımcı bir şişle beraber bakın ne yapıyorum. Çok kolay bir birleştirme yapacağız. Şimdi şuradaki ilmeğin arasına gireceğiz. Aynı haroşa örer gibi yapacağız fakat iki ilmeği birden öreceğiz. Bakın bir buna girdim. Bir diğer şiştekine girdim ve ikisini birlikte örttüm. Şimdi sıradakini birleştireceğiz. Geldim. Bir bunun arasına girdim. Bir bunun arasına girdim. Bakın ikisini de örttüm. Şu arkadakini üzerine geçirdim. Böylece kesim de yapmış olduk.
Yine aynı şey, bakın birbirine şöyle ikisini aynı anda da girebilirsiniz. Sonra ikisini birlikte ördüm ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerine geçirdim. Sıradakine aynı şeyi yapıyoruz. 17 ilmeğin tamamını bu şekilde örerek birleştiriyoruz. Evet, hep aynı şeylerin tekrarını yaparak ilmeklerimizin tamamını bu şekilde hem birleştirmiş hem de kesmiş oluyoruz. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Burası da birleşme yerimiz olmuş oluyor. Evet, bu şekilde yapalım. Bütün ilmeklerimizi aynı şekilde örelim ve birleştirelim. Evet arkadaşlar, bakın her iki şişimde son 2 ilmeğim kaldı. Bunları da beraber örelim ve keselim. Evet, son bir tane kaldı. Bir şişte, bir diğer şişte. Bunları da birlikte ördükten sonra şöyle keselim. Bakın ne yapmış olduk? Bunu birleştirmiş olduk arkadaşlar. Gördünüz mü? Ne kadar güzel oldu. Şimdi bu bizim örgümüzün iç tarafı olsun. Bakın burası da dış tarafı. Görüyor musunuz ne kadar düzgün birleşti? Şimdi boyun kısmımız bitmiş oldu. Üst kısmımızla devam edeceğiz. Şu ilmeği kaybetmiyoruz. Bakın bu ilmeği yine şişimize alıyoruz. Şimdi arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz her bir yuvadan tekrar ilmek çıkaracağız ve bere kısmımızı öreceğiz. Burası boyunluk kısmıydı. Şimdi bere kısmını öreceğiz. Bakın hiç ip de kesmedik. Şimdi geliyorum. Bakın şu sıradaki hemen şu yuvaya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Bakın geliyorum, yanındakine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Hemen yanındakine bir ilmek çıkartıyorum. Yanındakine bir ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek, bir ilmek. Hep bu şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. Eğer bunu bu şekilde çıkarmakta zorlanıyorsanız tığ yardımıyla da çıkartabilirsiniz, eğer tığınız varsa. Onu da şöyle yaparsınız. Bakın yine aynı yuvaya batarsınız. Sonra tığla beraber şöyle ilmeği çıkartıp şişinizi alabilirsiniz. Bakın tekrar battım, çıkardım ve şişimi aldım. Geldim, battım, çıkardım ve şişimi aldım. Yani yapamıyorsanız tığla da yapabilirsiniz. Şimdi ben şişle devam edeceğim. Her bir yuvanın içerisine bu şekilde evet, bu şekilde ilmeklerimizi çıkartalım başlangıç yerimize kadar. Evet arkadaşlar, bakın misinal olduğu için şişimiz gayet rahat bir şekilde dönerek ilmeklerimizi çıkarmış olduk. Şimdi tam başlangıç yerine kadar gelmiş olduk. Şurada son bir ilmeğim var. Buraya da battım ve ilmeklerimi çıkarttım. Bakın hepsinden ilmek çıkarmış oldum. Şimdi bir sayalım kaç ilmeğimiz oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, tam 38 ilmeğimiz oldu. Her bir ilmek arasından bir tane çıkardığımız için sayımız değişmedi. Yani kaç sıra örmüşsek o kadar ilmek çıkarmış olduk. 38 sıra
örmüştük. 38 ilmek çıkardık. Şimdi aynı şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Bakın. İlmekleri çıkardım. En son çıkardığım ilmek burada. Şöyle tuttum. Şu ilk ilmeği boş aldım. Ardından yine haroşa örgü örüyorum. Bakın. Çıkarmış olduğum ilmeklerin tamamını haroşa örgü örüyorum. Evet, şu başa kadar haroşa örgülerimizi örelim. Evet arkadaşlar, bakın sıra sonuna yaklaştım. Son 4 ilmeğim kaldı. Bu 4 ilmeği de ördüm ve sırayı bitirdim. Bakın başlangıç yerimiz burası. Burası bitiş noktamız. Geriye dönüyorum. Yine ilk ilmeği boş alıyorum. Sonra haroşa örgü örmeye başlıyorum. Hep aynı şeyin tekrarı. Yine sıra sonuna kadar örelim. Tekrar göstereyim geri dönüşümüzü. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın son ilmeğimi ördüm. Sıram bitti. Bakın burası ayrık kalıyor. Yine geriye dönüyorum. Yine aynı şeylerin tekrar. İlk ilmeği boşaldım. Sonra haroşa örgülerle ilmeklerimi örüyorum. 38 tane ilmeğim var. Evet arkadaşlar, bu şekilde şöyle uzunca, burası bizim boynumuz, şurası da bizim baş kısmımız olacak. Şurası açık olacak, yüz kısmı burada kalacak. Şu diğer görmüş olduğunuz ilmeklerde başı saracak arkadaşlar. Baş tepesine kadar şöyle uzunca bir örgü öreceğiz. Yine aynı şekilde örgümüzü örelim, sonra keserek zaten bitireceğiz. Çok kolay bir çalışma demiştim. Amacımız sadece orada üşüyen kardeşlerimizi, çocuklarımızı, yavrularımızı bir nebze de olsa sıcak tutabilmek. O yüzden ne kadar kolay, ne kadar hızlı ve ne kadar kullanışlı bir çalışma yaparsak o kadar onlar için faydalı olacağını düşündüğümden bu anlatımı size yapıyorum. Çünkü bu hem çok kolay, hem çok hızlı örülüyor, hem de aynı zamanda çok sıcak tutacak. Hem boynu hem başı komple saracak olan bir model çalışması. Evet, haroşalarımızı örelim, sonra devam edelim. Arkadaşlar, haroşa örgülerle beraber bakın örgümü bu şekilde ördüm. Kaç santim ve kaç sıra olduğunu söyleyeceğim. Önce sıra sayısını söyleyelim. Bakın şu haroşa dişlerini saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sıra haroşa örgü ördüm. Santim olarak uzunluğumuzu ölçtüğümüzde de bakın tam 21 santim uzunluğunda bir örgü ördüm. Şöyle örgünün tamamını ölçtüğümde de uzunluğum 36 santim. Bu görmüş olduğunuz büyüklük rahat 10 yaşındaki bir çocuğa olabilecek büyüklükte. Dediğim gibi şu alttaki şu çalışmayı 15-13 yaparak şurayı kısaltabilirsiniz. Yine şu en kısmını kısaltabilirsiniz. Dolayısıyla şu yukarıyı da biraz kısalttığınızda daha küçük yaşlara örebilirsiniz. Daha büyük örmek istediğinizde hem şu 17 ilmeği 19-21 olarak uzatıp aynı zamanda enini genişletip şu boy kısmını da uzatarak yine yetişkine örebilirsiniz. Şimdi 22 haroşa ördükten sonra bizim kaç ilmeğimiz vardı? Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ilmek. Evet, 38 ilmeğin tam böyle ara kısmından ayıralım. 15, 19, 19 değil mi arkadaşlar? 19, 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmek bir tarafta. Şurayı da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmek bir tarafta, toplamda 38 ilmeğimiz var. Şimdi burası örgümüzün düz tarafı. Biz ters tarafından, yani şöyle yapıyoruz. Bakın. Düz taraf içeride olacak, ters taraf dışarıda olacak şekilde şöyle iki şişimizi çeviriyoruz. İlmek sayımızı da şöyle gördüğünüz gibi 19 bir tarafta, 19 bir tarafta olacak şekilde ayırıyoruz. Ve şimdi üçüncü bir şiş lazım bize arkadaşlar. Şu aşağıda yapmış olduğumuz birleştirme çalışmasının aynısını burada yapacağız. Bakın, bir şişten bir ilmek aldım, bir diğer şişten aldım ve ikisini birlikte şöyle ördüm. Sonra şişten çıkardım. Bu benim kesim ilmeğim, bu burada duruyor. Sonra geliyorum, bakın, bir şişten bir diğer şişten ilmeklerin arasına batıp yine haroşa örgü olarak örüyorum. Sonra arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerine geçiriyorum. Bir şişten bir diğer şişten ilmeklerin arasına girip ikisini birlikte örüyorum. Sonra arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Şu ipinizi sıkmayın, toplamasın. Örgünüzle aynı bollukta olmasına dikkat edin. Bakın, örüyorum. Sonra arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Evet, bu şekilde var olan ilmeklerimizin tamamını örerek keselim. Evet, ilmeklerimin tamamını bu şekilde ördüm ve kestim. Son iki ilmeğim vardı her bir şişinde. Onları da ördüm ve kestim. Bakın, şu son ilmeğimi bir kez daha ördüm. Ve ipim de bitti arkadaşlar. Bir yumakla beraber kocaman bir bere çalışmış olduk. Şimdi şu ipimizi de tığımızın yardımıyla şöyle örgümüzün içerisinden birkaç kez yürüterek gizleyelim. Arkadaşlar, bir yumakla 1 saatte örebileceğiniz çok kolay bir çalışma. Hem çok sıcak tutacak afet bölgesindeki kardeşlerimizi, çocuklarımızı, hem de her taraflarını böyle sarabilecek kullanışlı bir çalışma yapmış olduk. Şurada başlangıç ipimiz vardı. Bakın, bunu da aynı şekilde şöyle örgümüzün iç tarafında yine tığımızın yardımıyla örgümüzün içerisine yürütelim ve gizleyelim. Artık bitmiş oldu. Hiçbir dikiş işlemi yapmadık. Hem çok kolay, çok pratik bir şekilde örmüş olduk. Hem de çok güzel bir çalışma elde etmiş olduk. Bakın, iç tarafımız böyle. Burası da düz tarafımız. Şimdi burada şöyle biraz kameramı kaldırayım. Şu anda ne olduğu çok net anlaşılmıyor ama az sonra şimdi oğlumu çağıracağım. 10 yaşındaki oğluma bunu giydireceğim ve size göstereceğim. Nasıl başı sardığını, nasıl boynu filan kapattığını göreceksiniz ve çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Şimdi çocuğuma giydirip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, oğlum 10 yaşında ve onun başına taktık. Biraz da utandı. Kay bakayım anneciğim, böyle dur. Bir dön yavaş yavaş Melih'ciğim, bir dön. Bir dön arka kısmını anneciğim. Aferin sana. Dön. Tekrar dön. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şu düzelt bakayım, önlerini biraz düzelt.
Şu baş kısmını filan biraz böyle büyük mü oldu sana? Sanki sana biraz büyük oldu. Yan dur bakayım anneciğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın ne kadar sıkı başı ve boynu sarıyor. Oldukça muhafazalı. Sıcak mı oğlum? Güzel mi? Hı hı. Dön bakayım bana. Tamam. Evet arkadaşlar, çocuğumun üzerinde de gördünüz. Son kez bir ölçü vereyim. Ondan sonra da anlatımı artık tamamlayalım. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Bere örmek isteyen çok arkadaşımız var fakat kolay ve kullanışlı bere modeli istiyorlardı. Bakın şöyle, şu boyun kısmı katlanmış haliyle 29 santim. Burayı açtığımızda, şöyle tuttuğumda 37 santim uzunluğunda. Şu üst kısmımızın genişliği 18,5 santim genişliğinde bir çalışma olmuş oldu. Umarım faydalı olmuştur. Bir saatte bir yumakla depremzede kardeşlerimiz için örebileceğiniz bir çalışmanın anlatımını yaptım. Daha güzel günlerde, daha keyifli, eğlenceli örgülerde bir arada olmak dileğiyle, her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.